Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Tek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Ana yemek tarifi ile geldim. Misafirlerinize çok hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Çok lezzetlidir, mutlaka deneyin. Tarifimize hiç bekletmeden hemen başlayalım. Evet, iş yağım var. Tencerenin alt kısmını alıyorum. Üzerine yıkanmış 500 gram dana kuşbaşı eti var. Biraz su ekliyorum. Kapağını kapatarak yumuşayana kadar haşlamaya bırakıyorum. Evet, kaynadıktan sonra ocağın altına kısalım. Etimizi 4 saat sonra kontrol ediyorum. Yumuşacık lokum gibi olmuş. Suyu da azalmış. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Bir miktar daha pişirelim. Evet, sebzelerimi yıkadım, soydum. 3 adet patatesi küp olacak şekilde doğruyorum. 'Makinenin haznesini alıyorum ve patateslerimi bir peçete yardımıyla kuruluyorum. Çok az sıvı yağ gezdirelim. Biraz tuz, karıştıralım. 15 dakika kızartalım. Evet, kuru soğanımı iri olacak şekilde doğruyorum. 5-6 dişli sarımsağım var. 2 adet domatesi de küp olacak şekilde doğrayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, domatesleri de kasemin içine alıyorum. Toplamda 3 adet biber kullandım. Bir kısmı kırmızı, bir kısmı yeşil. İri olacak şekilde doğruyorum. İki adet büyük boy patlıcanımı da alaca olacak şekilde soyuyorum. Evet, patlıcanımızı da 4'e böldükten sonra küp halinde doğruyorum. Pişen etimi fazla yağını süzerek tepsimin kenarına alıyorum. Keredeki yağı da sosluğa alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası, 5 yemek kaşığı domates suyu ve baharatları ekleyerek ocakta kaynatıyorum. Evet, kızaran patateslerimi tepsiye alıyorum. Patlıcanlarımı üzerine alıyorum. Biraz zeytinyağı, biraz tuz ekleyerek karıştırıyorum. 15 dakika patlıcanlarımı da kızartıyorum.
Evet, domateslerimi de etlerin yanına alıyorum. Patlıcanlarım hazır. Tepsiye alıyorum. Biberleri de aynı hazneye alarak biraz tuz ve sıvı yağla şöyle 5 dakika kızartıyorum. Evet, biberlerim de hazır. Tepsiye alıyorum. Sarımsaklarımı tepsinin belli bir yerlerine yerleştiriyorum. Soğanımı da etin üzerine alıyorum. Malzemeyi dikkatli bir şekilde ezmeden karıştıralım. Etim yağlı olduğu için hemen yağları dondu gördüğünüz gibi. Üzerine hazırladığım, kaynattığım sosu gezdiriyorum ve tekrardan tüm malzemeyi homojen olana kadar karıştıralım. Evet, artık fırına girmeye hazır. Önceden ısınmış 180 dereceli fanlı fırında üzeri kızarana kadar kızartalım. Evet, üzeri kızardı. Tekrardan karıştırıyorum. 5 dakika daha kızartmaya devam ediyorum. Pişti, hemen fırından çıkartıyorum. Sıcak sıcak servise hazırlıyorum. Hem pratik hem de çok lezzetli oldu. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.